Bamberg, bir an önce gitmek isteyeceğiniz yerlerden biri olacak. Gezen at arabaları olsa inanın burası tam bir ortaçağ. Geldik ve Bamberg'deyiz. Neredeyiz? Bu şekilde. 10 dakika sonra market kapanıyor ve bütün park alanları bize kalıyor. Burası bize ait oluyor. Aynen bize ait oluyor ve Wi-Fi'sine hemen bağlandık. Wi-Fi'sini kullanıyoruz. Yarın Yumurta Bayramı tatil olduğu için zaten kapalı bütün alışveriş marketleri. Alışverişten sonra reklamlar eve gelmediği için karavana getirmiyorlar. O yüzden sepete attık. Karavancıdan sizlere pratik tüyolar. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş her taraf sessizleşmeye, boşalmaya başladı. Biraz daha arabamızı öne çekeceğiz. Vilanımız full hızla çalışsın diye. Tabii. Her yer bizim. Sakın ola şitel plaslara, karavan park yerlerinize paranızı kaptırmayın. Aynen. Sevgiler. Günaydın. Çayımız kaynıyor. Yumurtaları attık. Şöyle bir dışarıya bakalım. Kimse var mı? Şu sessizliğe bakar mısınız arkadaşlar? Koskoca park plaz. Şimdi ekmeklerimizi pişirip kızartıp tam benim yaşayacağım yer. Süslü püslü tatlı rengarenk ahşap evler, süslü pencereler ve gördüğüm kadarıyla buradaki yaşayan halk ortaçağ mimarisine ayak uydurmuş durumda. Penceredeki perdelerden dekorlarına varana kadar her şey eskiyi anımsatıyor. Bamberg, tarihin nazik davrandığı bir şehirdir. İkinci Dünya Savaşı'nda bir mucize gerçekleşmiş ve hasar almadan savaş bitmiş. Bu sayede ta Orta Çağlardan gelen yapısını hala koruyabilmiş ve masal kitaplarından çıkmış bir şehir görüntüsünde. Bamberg'de yer alan Altstadt yani eski kent içinde neredeyse hiç modern yapı barındırmayan Orta Çağ'dan kalma bir bölgedir. İstanbul gibi Yeditepe üzerinde kurulmuş bu harika şehir size kendinizi yenileme ve tarih içerisinde inanılmaz bir yolculuğa çıkma fırsatı verecek.
Romantik rotamızda gittiğiniz tüm rotalar içinden en favoriniz hangisi deseniz hiç düşünmeden Bamberg diyebiliriz. Bamberg'in bronzdan yapılmış maketi bu. Minyatür bir maket. Onu da almak istiyorum. Hoş bir görüntü. Evet, bu köprüden itibaren antik şehrin içine girmiş oluyoruz. Turistik eşyalar satan dükkanlar var. Bamberg'le ilgili. Görüyorsunuz. Şöyle yaklaşalım. Son 5 günümüzü Bamberg'e ayırıyoruz. Tatilimiz bitene kadar buradayız. Kilise tahmin ediyorum şu anda açık. Ön cephesi. Bu da barok bir eser. Muhteşem bir görüntü veriyor. Şehrin her tarafı bu şekilde olduğu için genel görüntü alıyorum. Şuralara bakar mısınız? Şu saraya bakar mısınız? Varın gerisini siz düşünün arkadaşlar. Daha antik şehre girmedik. Birazdan o tarafa doğru gideceğiz. Fakat bu kiliseyi, az evvel gösterdiğim kiliseyi içeriden çekmek istiyorum. Evet, görüntülerimiz bu şekilde.
anda tahmin ediyorum şuradan geldik. Şurada bir yerdeyiz. Evet. Dükkanlar da çok ilginç. Çok ilginç şeyler satıyorlar. Bak burası şekerci. Evet. Bunların çoğu şekerden. Yo, oyuncakçı, şekerci değil. Normal oyuncak bunlar. Ach so, sieht das aus wie Essen? Ya, öyle düşündüm ama değilmiş. Gezmeye devam. Nereye bakacağımızı şaşırdık. Burada bir bayan heykeli var, bir kadın heykeli. Çıplak. Onun üstünü örttürelim. Ben haber vereyim. Böyle bu şekilde olmasın. Üstünü örttürelim bunun. Bu caddeyi çok beğendim. Komple almak istiyorum. Sağlı sollu binaların tamamı şahane. İnsanlar buralarda yaşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, araçlar da var aralarda. Fakat genelde bisiklet kullanıyorlar. Düşünün, burayı bu şekilde muhafaza etmek nasıl mümkün olabiliyor? Çok büyük bir maddi imkan ister, maddiyat ister. Onun haricinde sabır ister. Her restorasyonda nakış gibi işlemeli binaları. Öyle bam bum iş yapılmıyor. Ve anahtarlıklar burada da her yerdeler. Regensburg'da da çok vardı. Heidelberg'de, Mahlbronn'da. Ama burada direktman köprünün kenarlıklarına süslenmiş durumda. Sağlı sollu. Gerçekten hoş görüntü vermiş buraya. Bu arada Bamberg kişi başına yılda 300 litre bira tüketimiyle dünyanın en fazla bira içilen şehirlerinden biriymiş. Peki, şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Bamberg'le Alman amcaların bira göbeklerinden bunu anlamak çok da zor değil. Tarihi eser daha gördüm. Onu da sizler için kayda almak istiyorum. Orta Çağ'dan kalma bir araç. Romalılar döneminden görüyorsunuz. Kimin acaba? Nasıl? Her şey, gelinlikler bile eski kraliçelerin giydiği gelinlikler. Küçük Venedik diye benzetilen Neckar Nehri kenarında gezinti muhteşem, etrafındaki evler inanılmaz güzeldi. Bu şehir sizleri gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek ve bir an önce gitmek isteyeceğiniz bir şehir.
Pastel renkli evleri şirin mi şirin, çok güzel. Yüzeylerinde böyle motifler var. Küçük küçük heykellerden oluşmuş. Dış yüzeylere yapıştırmışlar tahmin ediyorum. Dini heykeller olduğunu düşünüyoruz. Dünya Kültür Mirası kabul edilen noktalardan bir tanesi Almanya'da. Fakat şu ana kadar Almanya'da gördüğüm en güzel şehir mimarisi ve tarihi açısından söylüyorum bunu. Çok iyi korunmuş. Normal zamanda buralarda tabii ki çok daha fazla sayıda turist oluyor. Pandemi neticesinde ve de Yumurta Bayramı dolayısıyla ahşap binalar var. Nehir kıyısına dizilmişler. Her biri yılık yamuk ama çok güzel görüntüleri var. Onları almak istiyorum. Şu bina çok ilginç. Bir de bu tarafa dönelim. Küçük küçük sokaklar var. 2 metre, 2,5 metre genişliğinde. Bu evler hemen nehrin kıyısında, arka taraflarından nehir akıyor. Şu şekilde göstermek istiyorum. Yukarıya doğru çıktık demin ama aşağıya, buralara gelmedik. Gerçekten harika bir görüntü. Bamberg masalımızın 2. bölümünde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinize selamlar.